Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanların trend olan bandanalarından birini çalışacağız. Bandanam için kullandığım ip hemen şöyle göstereyim. Bakın, Himalaya Bambu Deluxe ipim harika bir ip. 100 gramı 250 metrelik bir ip. Yalnız dokusu ince. Şöyle bakalım. Bakın, ince dokulu bir ip. Tığım da 3 milim. Bakın 5/0 3 milim. Yani 5 numara bir tığ. Siz benimle aynı marka, aynı renk çalışmak zorunda değilsiniz. Elinizde olan ipleri değerlendirin. Ben şimdi şöyle bir sihirli halka çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle. Sizler zincir çekerek de başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle halkamı biraz küçültüyorum parmağımın arasına alabilmem için. Tığıma ip aldım. Burası bir trabzan olarak kabul ediyorum bu 4 zinciri. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım, bakın aynı yuvaya halkanın içerisine 2 seferde yine bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı halkanın içerisine bakın tığımı battım, ip aldım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum, aynı halkaya batıyorum. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım, aynı halkaya battım. 2 seferde bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde 1, 2 trabzan oluşturdum. Üçlü gruplar halinde 2 sefer daha oluşturacağım. Halkaya battım. 1, 2 seferde bir trabzan, ipi aldım tığıma. Aynı halkaya tığımı battım. 2 seferde bir trabzan, ip aldım tığıma. Aynı halkaya tığımı battım. 2 seferde bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı halkaya battım. 1, 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı halkaya battım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı halkaya battım. 2 seferde bir trabzan. Şöyle çekerek bakın sihirli halkamızı topladık. Ben bu ipi şöyle alıyorum. Bakın şuraya 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığıma ip aldım. Buradaki üçlü grubu trabzana atladım. Zincir yuvasına tığımı battım. 2 seferde bakın 1, 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı yuvaya tığımı battım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı yuvaya battım. 2 seferde bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu aynı yuvaya yine şöyle üçlü bir trabzan oluşturacağım. Tığıma ip alarak 2 seferde 3 tane trabzan oluşturdum. Burası bandanamızın kenar kısmı. Şöyle bakalım. Buraya sütaş diyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Burası orta kısmı. Tığıma ipi alıyorum. Şu 3 zincir çekmiştim ya, tam ortasına tığımı taktım. Bakın 2 seferde bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Buradaki zincir yuvasına bu kenardaki olduğu gibi trabzan oluşturacağım. Bakın 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum. Aynı yuvadan 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım. Aynı yuvada 2 seferde bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya tığıma ip alarak 2 seferde oluşturarak 3 adet trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Tığıma ip aldım. Bu sütaş kısmı, kenar kısmı hep bu şekilde gidiyor. Bu üçlü trabzan grubuna atlıyorum. Zincir boşluğuna tığıma ip alarak 2 seferde oluşturduğum 3 adet trabzan, bakın. Çok fazla kelime tekrarı olmasın diye bu şekilde anlatayım. 3 zincir çektim.
Tekrar aynı zincir yuvasına 3 adet trabzan, tığıma ip alıyorum. Şöyle 1-2 seferde oluşturuyorum. Tekrar buraya üçlü grup şeklinde trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Şuradaki trabzan tepesine bakın şöyle tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Bu 1. Tığıma ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. 2 seferde bir trabzan. 2. Tığıma ip aldım. Aynı yuvaya tığımı taktım. 3. Tığıma ip aldım. Aynı yuvaya 4. Tığıma ip alıyorum. Aynı yuvadan çalışarak 5. trabzan, tığıma ip alıyorum. Aynı yuvaya çalışarak 2 seferde oluşturduğum 6. trabzan. 1 2 3 zincir çektim. Trabzana atladım. Zincir yuvasına bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım. Yine aynı zincir yuvasına bir trabzan. Tığıma ip alarak aynı zincir yuvasına bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı zincir yuvasına tığıma ip alarak ve 2 seferde oluşturarak 3 trabzan çalıştım. 1 2 3 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Tığıma ip alıyorum. Bakın artık şöyle göstereyim bir. Kenardaki sütaş kısmımız kendini bariz belli ediyor. Buradaki zincir yuvasına 3 adet trabzan çalışıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya 3 adet trabzan daha çalışıyorum. Tığıma ip alarak ve 2 seferde oluşturarak. 1 2 3 zincir çektim. Zincire atladım. Şuradaki 6 tane trabzanım var. Gördüğünüz gibi. 6 trabzanın ilk trabzan tepesine tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip aldım. Aynı yuvaya bir sefer daha tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan. Tığıma ip alıyorum. Bakın 1 2 bir yandaki trabzan boşluğuna bir trabzan, tığıma ip alıyorum. Bir yandaki trabzan gözüne bir trabzan, tığıma ip alıyorum. Bir yandaki trabzan gözüne bir trabzan çalıştım. Tığıma ip aldım. Bir yandaki trabzan gözüne bir trabzan. 2 4 6 trabzan oldu. Son trabzan gözüme yine 2 adet trabzan çalışıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Kenar su taşı çalışıyoruz. Şu zincir boşluğuna 3 adet trabzan, 2 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna yine 3 adet trabzan, trabzanlarımı 2 seferde oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çektim, örgümü döndürüyorum. Zincir boşluğuna 3 trabzan oluşturuyorum. Bakın. Tığıma ip alarak ve 2 seferde oluşturarak 3 trabzan oluşturdum. 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna yine 3 adet trabzan oluşturuyorum. Şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Şuradaki 3 zincirin tam ortadaki zincir boşluğuna tığımı taktım. 2 seferde bir trabzan oluşturdum. Bakın artırma işlemini bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Burada 8 adet trabzanımız var biliyorsunuz. İlk trabzan gözüne bakın tığıma ip alarak tığımı taktım. Burada yarım trabzan çalışıyorum bakın. Bir sefer 2 ilmeğin içerisinden tığımı aldım. Tığıma ip aldım. İkinci trabzan gözünden bir sefer tığımı çektim. 3 ilmek oldu. Tığıma ip aldım. Üçüncü trabzan gözünden bakın 2 ilmeğin içerisinden bir sefer aldım. 1 2 3 4 ilmek oldu. Tığıma ip aldım. Dördüncü trabzan gözünden yine şöyle yarım trabzan çalıştım.
Sonra bunun hepsini bir topladım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu sabitlediğimi sıkı çektim. Bunu saymıyorum. Bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım ip alarak. Şöyle bakın. Yarım trabzan çalışır gibi bir seferde çektim. Tığıma ip aldım. Bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım. Yarım trabzan çalışıyormuş gibi bir seferde aldım. İki ilmeğin içerisinden tığıma ipimi taktım. Bir yandaki trabzan gözüne yine bir yarım trabzan çalıştım. Tığıma ipimi taktım. Bir yandaki trabzan gözüne yarım trabzan çalıştım. Hepsini bir topladım. Sabitledim şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki 3 zincirin tam ortadakine tığımı takıyorum. Bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sütaş kısmına geldim kenara. 3 zincir boşluğuna şöyle bakın. İp alarak iki seferde oluşturduğum 3 trabzan çalıştım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 trabzan daha çalışıyorum. Tığıma ip alarak ve iki seferde oluşturarak. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığıma ip aldım. Bu sütaşın şu zincir boşluğuna yine sütaş çalışıyorum. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Buradaki tekli trabzan tepesine 6 adet trabzan çalışıyorum. Bakın tığıma ip aldım. Aynı göze 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 adet trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu 5 adet zincir çekmiştim ya, tam ortasına tığımı taktım ip almadan. Sık iğne ile sabitledim burayı. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Buradaki tekli trabzan tepesine 6 adet trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kenar sütaşı çalışıyoruz. 3 zincir çektiğim şu boşluğa 1, 2, 3 adet trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 1, 2, 3 adet trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Bakın burada bir kalp oluşturduk. Bu modelimizin ismi minik kalpleri, bu bandana modelimizin. Bakın ilk kalbi oluşturduk. Sonrakinde 2 kalp. Bu şekilde artıyor. 3 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna ip alarak ve 2 seferde oluşturarak 3 adet trabzan. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 adet daha trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 6 adet trabzanı 8 adet trabzana çıkaracağız. İlk trabzan gözüne tığımı battım. Tabi ip alarak bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı göze tığımı batıyorum. Yine bir trabzan oluşturdum. Bir yandaki göze 2 seferde oluşturdum. Bir trabzan, bakın 1, 2, 3 sayalım. 4, hep bir yandaki trabzan gözüne batıyorum. 5, 6. 7. ve 8. trabzanımı son trabzan gözünden çalışacağım. Aynı göze 2 sefer trabzan çalışarak.
1, 2, 3 zincir çektim. Sonra buradaki 6 trabzanı yine 8 trabzana çıkarıyorum. İlk trabzan gözüme 1, 2 trabzan çalıştım. 3, hep bir yandaki trabzan gözüne çalışarak, bakın bakalım, elime dikkat edelim sevgili hanımlar. Şöyle 4, 5, 6, 7, son trabzan gözüne 2 sefer çalışıyorum. 8. 1, 2, 3 trabzan zincir çektim, pardon. Bu zincir boşluğuna süt taşı çalışıyorum. 1, 2, 3 trabzan. 3 zincir çektim aynı göze. 1, 2, 3 trabzan çalıştım. 3 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Sütaş, bu kenar sütaş arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın, bu zincir boşluğuna tığımı taktım. 1, aynı göze 2, aynı göze 3. 3 trabzan çalıştım. 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna yine 3 trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın burada bir minik kalp oldu. İkinci minik kalpte ne yapıyoruz? Üçüncü minik kalbin yerini hazırlıyoruz. Nasıl oluyor? Şu 3 zincirin tam ortasındaki zincir boşluğuna tığımı taktım. Bir tekli trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 8 adet trabzan, ilk trabzan gözüne tığımı taktım. Şöyle bir yarım trabzan çalıştım. İp alıyorum. Bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım. Bak, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak yarım trabzan. İp alıyorum. Bir yandaki trabzan gözünden yine yarım trabzan çalıştım. İp alıyorum tığıma. Bir yandaki trabzan gözünden yarım trabzan. 4 trabzan. Toplamda 5 ilmek oluşuyor. Hepsini bir topladım. Şöyle bir sıkı sabitledim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir yandaki trabzan gözüne yine tığımı taktım, ip alarak bir yarım trabzan çalışıyorum. Bakın, ip aldım, bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım, yarım trabzan, ip aldım, bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım, yarım trabzan çalıştım, ip aldım, bir yandaki trabzan gözüne tığımı taktım, yarım trabzan. Hepsini bir topladım, şöyle bir sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki 3 zincir boşluğunun orta zincire tığımı taktım. Bir tekli trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki yaptığımız çalışmanın tekrarı burada. Hemen buraya da bir minik kalp oluşturuyoruz. Yarım trabzanlarla, bakın. Bir yandaki trabzana tığımı batarak hep yarım trabzan, 4 adet yarım trabzan çalıştım. Topladım, sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 4 trabzana yine her trabzan gözüne yarım trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Topladım, sabitledim. Şurada ipimin katını aldım. Hemen onu düzelteyim. Evet, sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 3 zincir boşluğunun tam ortadaki zincir boşluğuna tığımı taktım. Bir tekli trabzan. 3 zincir çektim. Kenardaki sütaş çalışmamızı yapalım. Zincir boşluğuna 3 trabzan çalıştım. 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna 3 trabzan daha çalışıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bir bakalım. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. İşlem tekrarı, bakın. İlk olarak bir kalp, daha sonra 2 kalp. Şimdi bundan sonra bakın, 1, 2, 3 kalp. Bu şekilde çalışacağız.
Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar çalışayım ve daha sonrası kenar oyasını beraber çalışırız. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim bandanamızı. Minik kalplerden dikeyine 10 adet model, yatayına da 10 adet model çalıştım. İdeal bir boy oldu. Benim için yeterli. Şimdi bandanamızın kenar oyasını yapıyoruz. Kenar oyası için bir tık daha ince bir tığ kullanıyorum. 3.0 yani 3 numara bir tığ 2.20 milim. Numara olarak 3 numara, milim olarak da 2.20 milim bir tığ çalışacağız. Şimdi kenar oyasına geçelim. Şimdi şuraya bağcık yapacağız. Buraya bağcık yapacağım için şöyle şunu şuraya bir sabitliyorum. Şöyle sık iğne ile inelim. Buraya bağcık olacak. Şu 3 zincir çektiğim yuvaya da girdim, sık iğne ile bir sabitledim. Buradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çektim. Şurada 2 4 6 zincirim kalacak. Bunu baz alalım. Burada da şu zincirimle beraber 1 2 3 zinciri bıraktım. 4. zincir boşluğuna tığıma ip aldım. Tığımı taktım zincir boşluğuna. Burada bakın 1 2 3 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığıma ip alıyorum. Aynı zincir boşluğuna tığımı taktım. 1 2 3 seferde bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şu baştaki çektiğim zincirde bir trabzan, arada 2 trabzan çalıştım. Bunu da bir trabzan sayıyorum. Bu aynı zincir boşluğuna ip almadan tığımı taktım. Bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ip aldım. Buradaki aynı zincir boşluğuna 1 2 3 seferde bir trabzan. Tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 3 seferde bir trabzan çalıştım. 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna şöyle aşağıya tığımı taktım. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna yine 1 2 3 seferde bir trabzan. Aynı zincir boşluğuna 3 seferde bir trabzan. Zinciri de trabzan saydığım için 3 trabzan oldu. 2 3 zincir çektim. Bunu da bir trabzan sayıyorum. Aynı yuvaya bakın. Şöyle kaydırma tekniğiyle sabitledim. Daha sonra şu bir zincir var ya, bu zincirin şu boynuna ip almadan tığımı takıyorum. Bakın sık iğne ile sabitledim. Bu çok önemli. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki şu zincir boşluğuna tığımı taktım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde. Bu en son şu zincirin boynuna yaptığım sık iğne, şu yaprağın, ben buna yonca yaprağı diyorum, bu şekilde durmasını sağlıyor. Burada tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben bu şekilde zincir sayımı ayarlıyorum. Sizler istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 zinciri bırakıyorum. Tığıma ip alıyorum. Şu 4. zincire tığımı taktım. Burada da 2 4 6 zincir kaldı. 1 2 3 seferde bir trabzan, tığıma ip aldım. Aynı zincir boşluğuna 3 seferde bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna tığımı taktım. Bakın. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna 1 2 3 seferde bir trabzan, tabii ki tığıma ip alarak tekrar 3 seferde bir trabzan, aynı zincir boşluğuna 3 zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna tığımı taktım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir yaprak daha bu şekilde oluşturalım. Zincirim trabzan, tekrar 2 trabzan oluşturdum. 3 zincir çektim.
Aynı zincir boşluğuna kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bunu böyle gitmiyoruz. Bakın direkt geçmiyoruz. Şurada bakın şuraya tığımı taktım şöyle boşluğa. Bunun tam boyunu diyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bu çok önemli. Dediğim gibi şu duruşu sağlamak için bu çok önemli. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın buradaki bir sonraki zincir boşluğuna, sütaş zincir boşluğuna tığımı taktım, sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 1 2 3 zinciri bıraktım. 4. zincir boşluğuna bir trabzan oluşturuyorum. Bu zincirimde trabzan. Artık burada çok fazla kelime tekrarı yapmayayım. Sadece elime dikkat edin sevgili hanımlar. Bir yaprak daha çalışalım. Bu şekilde ilerleyelim. Şöyle bakalım. Bak. Tabii ki buna bir ütü vuracağız. Koton ipe ütü olur arkadaşlar. Buharlı bir ütü vuracağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Nereye kadar? Diğer bebek örgülerinde kullandığımız antipilik ya da bebe yünlerine ütü kullanılmaz. Ama bu bambu ve koton iplere ütü vurabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyorum. Başlamış olduğum noktaya kadar. Bu başlamış olduğum noktada tekrar beraber çalışalım. Evet, bu kenarı yaptım. Başlamış olduğum noktaya geldim. Buradaki bu yaprakları oluşturdum. Şu orta yuvaya değil, sihirli halka oluşturmuştuk ya, oraya değil de şu köşeye bak. Hemen şu trabzan köşesine sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada yaprağı yine beraber çalışalım. Tığıma ip aldım. Şu 4. zincir boşluğuna tığımı taktım. Trabzanlarımı oluşturuyorum. Burada tekrar tek tek anlatmıyorum. Artık bu yaprağı nasıl oluşturuyoruz? Mantığını anladık. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bu halkaya değil de yine şu trabzanın bak burada zincir boşluğu yok. Burada trabzan, şurada zincir boşluğu. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle. Bu köşeyi sizler tabii ki dilerseniz, hani biraz daha uzun olmasını isterseniz, burayı 10 zincirle değil de hani 10 zincir çekip şuradan 4. zincire trabzan oluşturuyoruz ya. 14 zincir çekip şurayı 10 zincir bırakabilirsiniz. Ben hepsini böyle aynı ayarda yaptım. Şimdi bunu nereye kadar? Diğer bu kenarı da bu sıra sonuna kadar çalışıp geliyorum. Bu kenarı da çalıştım geldim. Bakın son şu sitaşın son zincir boşluğuna sık iğne ile geliyorum. Şöyle. Zincir boşluğuna da bir sık iğne. Burada
64 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zincirimiz ne çok sık ne de gevşek olsun. Sonra üzerine sık iğne yapılacak. 18, 19, 20. 64 zincirimi çekip geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaptım, geldim. Buradaki sütaşın son zincir gözüne şöyle sabitledim. Şimdi bandanamızın bu kısmı da sık iğnelerle ilerleyelim. Burada her trabzan gözüne bir sık iğne. Sonra şu zincir boşluklarına 1, 2, 3 sık iğne. Trabzan atlıyorum. Tekrar zincir boşluğuna 3 sık iğne. Oraya ayarlayalım kendimiz. Burada şu trabzan başına sık iğne. Hani gidişata göre ayarlıyoruz. Burada 5 zincir, 5 zincire 5 sık iğne. Tekrar trabzan gözüne bir sık iğne. Şu tekli trabzanlara sık iğne yapmayalım. Sadece zincir gözlerine. Bu 4 trabzanı birden topladığımız trabzan gözüne bir zincir, bir sık iğne yapalım ki şu görüntüyü kaybedelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu sık iğnemi çalışıyorum. Sonra burada da yine 60 adet zincir ve sonra zincir ucuna küçücük bir yaprak, tekrar sık iğnelerle dönüp geliyoruz, bitiriyoruz. Evet, bu uçtaki bağcığımı da çalıştım. Bandanamı bitirdim, geldim. Şimdi dilerseniz bandanamızın bir ölçülerini alalım. Hemen şöyle önce şu genişlik ölçüsünü alalım. 50 santim genişlik ölçümüz. Şöyle bir bakalım. Tam şurayı gösterelim. Bakın tam 50 santim. Şöyle tam ortadan yükseklik ölçüsünü alalım. ...32 santim. Tam şurası 32 santim. Bir de şöyle üçgen kenarı bu şekilde alalım. Evet, burası da 40 santim. Siz istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz bu bandanayı. Hatta büyüterek üçgen bir şal çalışabilirsiniz. Çünkü modelimiz çok güzel, harika. Hem anne şallarında hem çeyizlik şallarda harika olur. Genç kızlarımız da bu şekilde bandana olarak kullanırlar. Ben bambu ve koton ip kullandım. %60 bambu, %40 koton. Bu ipimin içeriği bambu ip kullandım. Sizler dilediğiniz ipi kullanırsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.